90'lı yıllarda çocuk olmuş hemen herkes için sabah kuşağının en çılgın, en tahmin edilemez ve en eğlenceli kahramanı şüphesiz oydu. Yüzüne o gizemli maskeyi geçirdiği anda şehri birbirine katan, kuralları altüst eden yeşil maskeli dostumuz bizleri ekran başına kilitlerdi. Televizyon karşısında soluksuz izlediğimiz Maske adıyla hafızalarımıza kazınan The Mask çizgi dizisinin nasıl bittiğini hatırlıyor musunuz? Büyük ihtimalle hayır. Çocukluğumuzun o yarım kalan hikayesini tamamlamaya hazır olun. İşte karşınızda televizyon tarihinin en çılgın, en beklenmedik gizemli Maske finali. 90'ların animasyon kültüründe unutulmaz bir yere sahip olan Maske çizgi dizisi, televizyon tarihinin en çılgın ve beklenmedik finallerinden biriyle ekranlara veda etti. Dizinin finali sadece ana hikayeyi noktalamakla kalmadı, aynı zamanda sinemada Jim Carrey tarafından canlandırılan bir diğer efsanevi karakteri, Budala dedektifi hikayeye dahil ederek muazzam bir crossover'a imza attı. Hikayenin başlangıcı. İki ikonik karakterin yolları nasıl kesişti? Dizinin final bölümü olan The Iceman Comet, Stanley Ipkiss'in hayatının altüst olmasıyla başlar. Maskenin ezeli düşmanı, beden parçalarını mekanik robotlarla birleştiren çılgın bilim insanı Pretorius, sinsi bir plan peşindedir. Pretorius, geliştirdiği beyin emici cihazla Edge şehrini ele geçirmek isterken işler karışır ve cihaz, McGuffin uzay merkezinde çalışan Profesör Quatermass'ın beynini Stanley'nin sadık köpeği Milo'nun bedenine aktarır. Milo'nun beyni ise profesörün vücuduna geçer. Pretorius, uzay merkezinin gizli güvenlik kodlarını almak için profesörün zihnine sahip olan Milo'yu kaçırır. Ertesi sabah köpeğinin yokluğunu fark eden ve derin bir üzüntüye boğulan Ipkiss, televizyonda gördüğü bir reklamın ardından çaresizce Ace Ventura'yı kiralamaya karar verir. Kısa bilgi: Ace Ventura kimdir? Sinemada Jim Carrey'nin çıkış yaptığı en popüler rollerden biridir. Kendine has tropikal gömlekleri, abartılı saç stili, hayvanlarla kurduğu sıra dışı bağ, ikonik Ne güzel. repliği ve insanı çileden çıkaran absürt hareketleriyle tanınan Miami merkezli eksantrik bir evcil hayvan dedektifidir. Ace Ventura, sadık kapuçin maymunu Spike ile birlikte Stanley'nin evine gelir. Ancak Ace'in ipucu arama yöntemleri o kadar tuhaf ve delicedir ki, ev sahibinin yüzüne osurup bombası atmak gibi absürt sorgulamalar dahil, Stanley onun bir deli olduğunu düşünür. Dedektifin köpeğini bulabileceğine olan inancını kaybeden Stanley, ipleri kendi eline almaya karar verir ve gizlice maskesini takarak maskeye dönüşür. Bu noktadan sonra hikaye çift koldan ilerler. Maske, kendi bildiği kurallarla şehri birbirine katarak Milo'yu arar. Ace Ventura ise maskenin bıraktığı kaos izlerini takip ederek ipucu toplamaya çalışır. İkilinin yolları bir limbo yarışmasında kesiştiğinde Ace, maskeyi köpek hırsızı olmakla suçlar ve aralarında eğlenceli bir arbede yaşanır. 3. Maskenin gizli kimliğinin ifşa olması. Bölümün ve tüm serinin en önemli kırılma noktalarından biri Ace Ventura'nın şansı sayesinde yaşanır. Ace'in sadık maymunu Spike gizlice fotoğraf çekmektedir. Çekilen fotoğraflar sayesinde Ace Ventura, maskenin yeşil yüzünün altındaki kişinin aslında onu işe alan Stanley Ipkiss olduğunu çözer. Böylece Ace, koca çizgi dizi tarihi boyunca Stanley'nin bu büyük sırrını kendi çabalarıyla öğrenen nadir karakterlerden biri olmayı başarır. 4. Büyük ortaklık ve uzaylı tehdidi. Polis telsizinden uzay merkezinde bir köpeğin de karıştığı bir soygun ihbarı gelince, Maske ve Ace Ventura nihayet düşmanın izini bulur. Pretorius, profesörün beynini taşıyan Milo'yu kullanarak uzay merkezine sızmış ve Mars'tan yeni dönen bir uydu sondasını çalmıştır. Bu sondanın içinde tarih öncesi bir Marslı yaşam formuna ait DNA fosili bulunmaktadır. Pretorius, bu antik DNA'yı reanimasyon cihazıyla canlandırarak devasa, acımasız bir Marslı yaratık üretir. Bu noktada Maske ve Ace Ventura güçlerini birleştirir. Maske, çizgi film dünyasının absürt silahlarıyla yaratıkla savaşırken, Ace Ventura da hayvan psikolojisi ve dedektiflik becerileriyle ona destek olur. Maske, Pretorius'un beyin emici cihazını tersine çalıştırarak Milo'yu, profesörü ve canlanan Marslı'ya ait oldukları bedenlere geri döndürmeyi başarır. 5. Şoke eden ve ucu açık final. Maske nasıl bitti? Her şey düzeldiğinde ve Pretorius alt edildiğinde Stanley normal haline geri döner. Ace Ventura'ya yardımları için teşekkür eder ancak çok önemli bir isteği vardır.
Gizli kimliğini korumak için Ace'in maymununun çektiği ifşa fotoğraflarını geri almak. Ace Ventura, "Sorun değil dostum, bu sır seninle benim aramda," diyerek fotoğrafları Stanley'e teslim eder ve vedalaşırlar. Stanley tam her şeyin mutlu sonla bittiğini, köpeğine kavuştuğunu ve sırrını koruduğunu düşünüp rahat bir nefes alacakken Ace Ventura arabasına biner ve Miami'ye doğru yola koyulur. Stanley arkasını döndüğünde hayatının şokunu yaşar. Ace Ventura, Stanley ile vedalaşırken hissettirmeden maskeyi çalmıştır. Dizi, Stanley'nin çaresizce arabanın arkasından bağırması ve Ace Ventura'nın uzaklaşmasıyla son bulur. Yapımcılar, eğer maske, dünyanın en çılgın evcil hayvan dedektifinin eline geçerse neler olur sorusunu seyircinin hayal gücüne bırakarak ucu açık, ironik ve tam anlamıyla mükemmel bir finalle ekranlara veda etmiştir. Bu final aslında hikayenin bittiği yer değil, sadece The Mask çizgi filminin bittiği yerdi. Yapımcı şirket Nelvana, 2 çizgi filminde haklarına sahipti. Seyircide büyük bir merak uyandırıp maske hayranlarını ekran başında tutarak Ace Ventura çizgi dizisine pas atmak istediler. Ace Ventura'nın maskeyi çalmasıyla biten bu bölümün hemen ardından hikaye, Ace Ventura çizgi filminin How Mask Will Travel adlı bölümünde devam etti. Yani izleyiciyi diğer çizgi filme çekmek için kasıtlı olarak böyle ucu açık bir arkası yarın finali yapıldı. Stanley Ipkiss? Gee!